Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 2 Nisan 2026 Perşembe günü günlük analiz videoma hoş geldiniz. Dün video yapamadım, kusura bakmayın. Bir iki gündür böyle ciddi bir grip salgınıyla uğraşıyorum. E, Maalesef burada da böyle serum taktırma hastaneye böyle kolay rahat bir şekilde gidebiliyor gibi bir durum olmadığı için biraz böyle sağlık sorunları uzayabiliyor. E, Neyse biz videomuza başlayalım bugün arkadaşlar. Şimdi dün özellikle Amerika tarafında Trump'ın konuşmasını piyasa çok olumlu bekliyordu. Yani olumlu şeyler söylerse buradaki özellikle riskli varlıkları olan altın, kripto gibi yatırımlar ciddi yükselişler olabilirdi. Fakat Trump yine her zaman olduğu gibi ters köşe yaptı. Bu biraz böyle stratejik bir oyun gibi arkadaşlar. Yani öncelikle piyasaya olumlu bir hava veriyorlar. Piyasayı biraz yükseltiyorlar. Sonra olumsuz bir havayla piyasayı çakıyorlar. Da artık karşı taraftan bir taviz almaya çalışıyorlar tabiri caizse. Yani İran tarafından da o taviz gelecek mi açıkçası bilmiyoruz. Çünkü özellikle petrol tarafında da çok ciddi yükselme var. Hepsine bugün yani haber bağımsız biraz teknik olarak inceleyeceğiz grafikleri. Olumlu gördüğüm taraflar var, olumsuz gördüğüm taraflar var. Hepsini videonun ilerleyen süreçlerinde size anlatacağım. Ama grafiklere geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup videoları beğenirseniz çevrenizdeki arkadaşlarınıza, dostlarınıza da önerirseniz kanalımı çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar DXY ile başlayalım. Şimdi DXY tarafında gördüğünüz gibi yükselen bir trendimiz vardı. Her videoda bahsediyorum. Bu trend aşağı kırılmadan diğer paritelerde çok ciddi yükselişler olma olasılığı çok yok maalesef. Çünkü yükselen trendin altına kadar geldi. Özellikle bunu yaptılar. Piyasayı içeri çektiler açıkçası insanları. Bakalım ilerleyen saatlerde, ilerleyen günlerde ne olacak? Hani bu trend aşağı kırılmadan açıkçası yükselme olasılığı diğer piyasaların çok fazla yok. Şimdi üst tarafta ilk geldi. Bakın bizim belirlediğimiz direnç alanına. Görüyor musunuz? Şuraları günlerdir ben söylüyorum. Direnç alanı olarak. Keza geldi yine. Buraya üstünde mum kapatamadı. Buradan gelen bir satış dalgası özellikle Trump tarafından olumlu haber beklentisiyle beraber trendin altına kadar sarktı. Fakat burası bir likidite olarak kaldı. Tekrardan buradan yukarı doğru hareketine devam ediyor. Bizim indikatörlerimiz ne diyor? İndikatörlerin maalesef DXT tarafında şu anda strong bullish durumda. Yani sinyaller bu tarafta olumlu, daha da üst bantları deneme olasılığı şu anda mevcut. Yani DXT tarafı olumlu ilerliyor. Bakalım kanalın altına atabilecek mi? Atarsa alt tarafta arkadaşlar 98 bandı ilk destek olarak çalışabileceğini düşündüğüm alan. Onun da altında 97 ve 96 bölgeleri var. Ama part ilerleyelim. Dediğim her videoda söylüyorum. Yani bir yükselen trendi aşağı kırarsa ya da yukarı kırarsa ondan sonraki hedeflerine sırayla bakarız. Yani üst tarafta 101-900 bölgesi var. Alt tarafta da şu anda ilk tutabilecek yer 98 bölgeleri. Şimdi altın tarafına bakalım. Altın tarafında olumlu arkadaşlar. Dün yine bayağı bir alım geldi altın tarafında. Ben günlerde de bahsediyorum zaten. Özellikle şu bölgelerden beri altının artık indikatörler tarafında da bullish'e döndüğünü anlatmıştım. Şimdi şu anda altın ne yapıyor? Dün gelen haberle beraber 4700 bölgesindeki 4780 tarafındaki direnç bölgesinden satış yedi. Alt direnç bandı 4500 destek bandına kadar bir geri çekilme yaşadı. Şu anda burada akümüle oluyor. Şimdi sinyallerimiz şöyle arkadaşlar. Özellikle HVO sinyalimiz zayıf maalesef ama içerideki para sinyalimiz yani money flow'umuz %56'ın üzerinde, bu olumlu. Reversal sinyalimiz de burada olumlu. Yani indikatörlerimiz şu anda bu tarafta açıkçası olumlu sinyaller bizim tarafımıza veriyor. Ama şimdi teknik olarak da şöyle bir durum var. Altın şuradan böyle şöyle şekilde bir gördüğünüz gibi bir kama yaptı. O kamanın üzerinde yükselen trendin içerisinde gitti. Şu anda aşağı kırdı. Alt destek bandı 4548'den destek aldı. Şimdi öncelikle şu kamanın içine tekrardan girmesi lazım ki üst direnç bandını tekrardan zorlasın arkadaşlar. Dediğim gibi şu 4780 bölgelerinde çok ciddi bir direnç mevcut arkadaşlar. Yani şu anda altın tarafında olumlu açıkçası. Dediğim gibi herhangi bir olumsuzluk yok. Yükselişe devam etmesi için ama bizim üst bandı olan bulutumuzun üst bandı olan 4780 90 bölgelerinden
artık bir kırılım gelmesi gerekiyor. Gümüş tarafına bakalım. Gümüşte yine aynısı arkadaşlar. Bakın bulutun içerisinden red 7 alt destek bandına yani 70 bölgelerine kadar çekildi. Buralardan gelen alımla tekrardan şu anda üst bandı deniyor. Altında aynı sinyaller var bu gümüş tarafında da. Yani bullish reversal up sinyaller geliyor. Fakat şu anda tam heavy sinyalimiz down durumda. Bu sinyal daha up'a dönemedi. İlerleyen saatlerde dönerse ilgili bununla ilgili bir short çekebilirim arkadaşlar. Şimdi Amerika tarafına bakalım. Bakın Amerika tarafı özellikle Nasdaq'ta o da gelecek haberle beraber üst direnç bandı olan 24.000'e kadar ilerledi. Burada bakın bizim belirlediğimiz alan içerisinde red 7 geldi, tekrardan denedi, bir V yapmış gibi görünüyor. Bakalım şu bandın üstüne atabilecek mi? Eğer ki 24.000 bandının üstüne atarsa dediğim gibi buradaki düşen trendine yani tekrardan deneyebilir. 24.600 bölgelerine kadar bir ilerleme görebiliriz. Bundaki sinyaller karışık arkadaşlar biraz. Şu anda buradaki piyasa biraz karışık. Yani up sinyaller var, down sinyaller var maalesef. Yani up'a dönerse bununla ilgili tekrardan sizi bilgilendirme yaparım ama şu anda dediğim gibi herhangi çok olumlu bir tarafı yok. Alt taraftaki 22.900 bölgesindeki band destek olarak çalıştı. Tekrardan burayı kıramamız halinde yani şöyle bir hareket burada tekrardan olabilir. Bakalım bu sefer bu destek bandı çalışacak mı? Şimdi kripto tarafına bakalım. USDT dominansı. Bakın o da geldi yine. Benim günlerde bahsettiğim direnç alanı olan 8.20 alanına yine attı. Üstüne çıkamadı. Oradan bir satış yedi. Şu anda aşağı doğru yavaş yavaş süzülüyor. Bundaki sinyaller de karışık arkadaşlar. Çok net sinyaller yok maalesef. Ama eğer ki dediğim gibi şu bölgede artık tutunamazsa yavaş yavaş buradan süzülmesini beklerim. En azından orduru bloğuna kadar 7.60 bölgesine kadar gelme ihtimali var. Çünkü ne Bitcoin aşağı kırıyor ne bu yukarı kırıyor. Yani günlerdir saçma sapan %1'i 2 aşağı %1 2 yukarı falan derken böyle yatırımcısını ciddi bir sıkıntıya sokmuş durumda. Aynı şekilde bakın Bitcoin'de de böyle. Bitcoin'de de bir kanalımız var. Kanalın içinde hareket ediyordu haftalardır. Şu anda altına kırdı. Altından tekrardan üstüne çıkmaya çalışıyor. Minör'de de bir düşen kanalımız var arkadaşlar. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Şunu ben alayım. Şu şekilde yine. Ne oldu buna ya? Bakalım bir dakika. Allah Allah. Artı. Evet. Evet. Şimdi minörde de bir yük düşen kanalımız var arkadaşlar. Bakalım kanalın üstüne atabilecek mi? Yani şu 68.100 bölgesinin üzerine atarsa hafif hafif ondan sonra artık Bitcoin'de yavaş yavaş yükseliş bekleyebiliriz. Ama şu anda indikatörler bunda da kararsız arkadaşlar. Dediğim gibi hani çok böyle up sinyaller yok ama ilerleyen saatlerde olur mu bilmiyorum. Yavaş yavaş hacimde girmeye başlamış ama eğer ki şu mumlara bakarsak yani Bitcoin tarafı da böyle hafif hafif hacimleniyor gibi geliyor bana. Ama tabii teknik olarak söyleyebiliyorum. Yani artık biraz daha temel daha çok çalışıyor. Yani gelecek saçma sapan bir haberle çok ciddi yükselişler ya da düşüşler yaşanabiliyor maalesef. Üst bandımız şurada arkadaşlar. Bizim bulutumuzun olduğu alan gördüğünüz gibi 68.700 bölgeleri. Burası ilk direnç bölgesi olarak karşımıza çıkacaktır. Yani gördüğüm kadarıyla buraya geldim. İnciden bir kar almak gerekli. Alt tarafta da arkadaşlar görüyorsunuz 62.000 bölgesi hala destek olarak bekliyor ve bunun da şu anda hala likiditesi alınmış durumda değil maalesef. Burayı teknik olarak tekrardan dener mi bilmiyorum. Ama eğer ki olumsuz bir haber gelirse bundan sonraki sefer muhtemelen 62.000 bandını zorlayacaktır. Ethereum tarafına bakalım. Ethereum tarafı da keza aynı. Geçen ben bunda short açacaktım. Yani 2000 şu bölgelerde 2050 bölgelerinden. Fakat öyle bir haber geldi ki bir anda sıçradı. Allah'tan habere denk geldik de işlem açmadım. Yoksa maalesef stop olacaktım. Ya olabilir, stop da sonuçta bu işin ruhunda var yani stop olmakta. Yani bir şekilde stop olursun. Ama en azından haberi gördüğümde paramız cebimizde kaldı.
Bu da gördüğünüz bir üçgen var arkadaşlar. Alt kanal bandından şu anda kırmış değil. Bu onun için olumlu. Üstten gelen bir trendimiz var. Düşen trendimiz minörde. Bakalım bunun üstünde kalabilecek mi? Hatta şöyle yaparsak daha temiz olacak. Üst bandımız arkadaşlar şu anda 2125 gibi görünüyor. Direncimiz de 2156 bölgesi. Yani bunun üzerinde mum kapatmadan Ethereum tarafında da yükseliş beklemeye doğru değil. Ethereum tarafındaki indikatörler biraz daha sıkıntılı. Hani strong bir iriş vermiş durumda. Bu bölgelerden artık ama hani altcoin'leri bireysel yorumlamak çok doğru değil. Yani Bitcoin ile USDT dominansıyla bir entegre bir biçimde yorumlamak daha mantıklı. Çünkü Bitcoin yükselirse ya bunda indikatörler ne verirse versin bu da Ethereum'da diğer altcoin'lerle beraber yükselişe başlayacaktır. XRP'ye bakalım arkadaşlar. Ya ben özellikle temel birkaç tane coin'e bakıyorum arkadaşlar. Bitcoin ile beraber hani piyasaya yön verebileceğini düşündüğüm pariteler bunlar. Yani bunlarda olan hareketler diğerlerinde de aynı şekilde oluyor. E, Yani onun için bunlara bakmak yeterli. Bunda arkadaşlar şöyle hazırlayabiliriz bunu da. Şöyle daha mantıklı olur. Çünkü üst taraftaki bandı bir ara destek olarak görüyor. Şu anda XRP'de arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da bir yükselen trendini kırdı. Günlerdir bundan zaten konuşuyoruz. Her videomda bahsediyorum. Yükselen trendin üzerine atmadığı sürece temel bir yükseliş bekleyemeyiz. Üst banddaki direnç bölgemiz 1.36 arkadaşlar şu anda gördüğüm kadarıyla. Yani bulut bandımız bizim 1.36 bölgesi. Alt tarafta da 1.27, 1.30 bölgesi destek olarak çalışacaktır. Daha önce birkaç kez buraya geldi. Bunun altında şu anda mum kapatmış durumda değil. Sinyallerimiz olumsuz arkadaşlar. Şu anda herhangi bir olumlu sinyal yani X harbi tarafında yok. Üst tarafta bizim ilk direncimiz 1.47 bölgeleri arkadaşlar. Yani 1.47 bölgelerine geldi mi bakacağız. Bir dönüş sinyali arayacağız buradan ya da kırıp kıramayacağına bakacağız. Ona göre işlemlerimizi ya kapatacağız ya da devam edeceğiz. Ama ben dedim XRP ya da herhangi bir altcoin'de şu anda işlem açmıyorum. Yani çok karlı gelmiyor açıkçası bana diyorum. Bak haftalardır bu kanal içerisinde devam ediyor. Nereye kadar devam edecek açıkçası bilmiyorum ama artık yatırımcılar da sıkılmış durumda. Buradan bir dönüş olur mu bilmiyorum. İnşallah olumlu yönde bir dönüş olur. Ama alt tarafta da alınmamış likidasyonlar var. Yani oralardan artık bir tepki gelir mi bilemiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar sesle ilgili bir sıkıntı varsa eğer boğazlarımda çok ciddi bir enfeksiyon var. Çünkü hani konuşmakta bazen nefes almakta zorlanıyorum. Umarım bu videoya çok yansımamıştır. Bugünlük benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yine birçok pariteyi inceledik. Ben gün içerisinde yine altcoin'lerde de bayağı bir fırsat gördüğüm, ciddi destek bölgesinde olduğumu düşündüğüm coin'ler var. Bunlara bakacağım, analiz edeceğim. Eğer ki herhangi bir fırsat görürsem e, YouTube Short kanalında, YouTube Short bölümünde bunları da paylaşacağım sizle. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hepinize güzel bir akşam diliyorum arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın.